Sevgili 8'de Sağlık izleyicileri, bugün size ben eklem içine yapılan enjeksiyonlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak bir eklemin içine neden bir enjeksiyon, yani enjeksiyondan da kastımız şu, iğneyle neden bir şeyler veririz? Ortopedik olarak bu işlemin en fazla yapıldığı eklem diz eklemi. Çünkü eklem oldukça büyük, uygulaması kolay ancak enjeksiyonlar sadece diz eklemiyle sınırlı değildir. Kalça eklemine, omuz eklemine, ayak bileğine, hatta daha küçük eklemlere bile bu tip enjeksiyonları uygulamak mümkün. Peki burada amaç ne? Buradaki amaç özellikle eklem içerisinde bu kıkırdak olabilir ya da eklemi oluşturan diğer yapılar olan tendon, ligaman, kapsül gibi yumuşak dokular olabilir. Bu dokuları mümkün olduğu kadar beslemek ve iyileşmeye teşvik etmektir. Örneğin eklem kireçlenmesi kıkırdak dokusunun harap olması ya da azalması durumudur ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar. Bu durumda yapılacak enjeksiyon öncelikle mevcut kıkırdak dokusunu korumaya yöneliktir. Çünkü bu hadise, yani kireçlenme dediğimiz artroz hastalığı ilerleyici bir süreçtir ve yapacağımız işlemin en azından bu ilerleyici süreci durdurmasını bekleriz. Daha da iyisi, eğer bir iyileşme ve kişinin şikayetlerinde, ağrısında bir azalma sağlayabiliyorsak bu çok daha önemli, pozitif bir etkidir. Bakın, genç yaşlarda oluşan şiddetli kıkırdak travmaları bunların dışındadır. Yani bir travmaya bağlı olarak kıkırdağınızda kemiğe kadar giden şiddetli bir travma olmuşsa bu enjeksiyonla iyileşebilecek bir durum değildir. Benzer şekilde ileri yaşlarda kireçlenme çok ilerlemiş, artık neredeyse hiç kıkırdağınız kalmamışsa enjeksiyonlar yine faydalı değildir. Çünkü burada amaç mevcut kıkırdak üzerinden bir takım faydalar sağlamaktır. Kıkırdağı hiç kalmamış, artık kemikleri birbirinin üzerine sürterek yürüyen bir hasta için bu enjeksiyonların bir anlamı yoktur. Peki neler yapılabilir? Birincisi, hyaluronik asit yapılabilir. Nedir hyaluronik asit? Zaten eklem sıvısının içerisinde, yani eklemin içinde olan bir maddedir ve mümkün olduğu kadar kayganlığı sağlamaya, eklem yapısındaki kıkırdağı yeniden güçlendirmeye, desteklemeye yaramaktadır. Bu eczaneden alınan bir ilaçtır. Çeşitli markaların ürettiği çeşitli preparatlar vardır. Hekiminiz hangisini uygun görürse size bunu eklem içerisine uygulayacaktır. Peki kişinin kendisinden alınan kan veya kök hücreyle yapılan işlemler neler? Bunlardan bir tanesi PRP. Burada amaç kişiden alınan kanda platelet, yani trombositleri ayırarak eklem içerisine verip onların iyileştirici gücünden faydalanmak. Peki güzel, madem kanımız da var, neden bunlar kendileri gidip de eklemin içerisindeki zaten harap olmuş yeri iyileştirmiyorlar? Çünkü eklem avasküler bir dokudur. Yani kan damarından yoksundur. Yapısı gereği içerisine kan girmemesi gerekir. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş, kişinin kanından faydalı olan bir takım hücreleri alarak bunu hasarlı sahaya direkt vermektir. Aradaki fark budur. Bir diğerinden bahsedelim. Kök hücre uygulaması diye bahsedilir. Buradaki amaç nedir? Burada da PRP işlemindeki trombositleri nasıl ayırıyorsak kök hücreleri ayırırız. Kök hücrenin mantığı ne? Neden kök hücre diyoruz? Çünkü bunlar bulundukları yere göre herhangi bir hücreye dönüşebilen hücreler. Bu işlem PRP işleminden biraz farklı. Normalde klinikte PRP uygulanabilir, hastadan kan alınır, işlemlerden geçirilir ve tekrar hastaya verilir. Ancak kök hücre uygulaması ağrılı olabildiği için ameliyathane şartlarında yapılması gerekebilmektedir. Kök hücre iki yerden alınır. Karındaki yağ dokusundan alınabilir veya
kemikten alınabilir ki ben daha çok kemikten alınanı tercih ediyorum. Burada pelvis dediğimiz leğen kemiğinin içerisine bir kanülle girilir, kök hücreler toplanır. Bunlar bir takım işlemlerden geçer ve ondan sonra da hastanın neresinde problem varsa oraya enjekte edilir. Kemiğin içerisinden kök hücre toplamak ağrılı bir işlem olduğu için hafif sedasyon altında, yani kişinin anesteziyle hafif rahatlatılması süreci çok daha kolaylaştıracaktır. Bu nedenle ameliyathanede yapılması daha uygundur. Son zamanlarda gittikçe popüler olmaya başlayan egzozom tedavisinde de aslında mantık aynıdır. Egzozom nedir? Normalde hücrelerden salınan bir takım veziküllerdir ve bunlar hücreler arasında iletişimi sağlayan moleküllerdir. İşte bu molekülleri izole edip tekrardan hasarlı dokuya vermek de aynı sonuca ulaşmak için başka bir yol olarak sayılabilir. Peki tüm kireçlenme hastalarına ya da tüm kıkırdakla ilgili problemlere ya da tüm tendinitlere, yani eklemle ilgili her problemde enjeksiyon işe yarar mı? Yaramaz. Bu nedenle mümkün olduğu kadar slogan sözlerden uzak durmak gerekir. Bir enjeksiyon dizle ilgili tüm hastalıklara iyi gelemez ya da kalça ile ilgili her şeyi iyileştiremez. Bu sürecin, yani özellikle diz ekleminde, kalça ekleminde daha çok görüldüğü için özellikle bunları söylüyorum. Kireçlenme diye bahsettiğimiz bu sürecin devam eden ve yıllar süren bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Üstelik bu kişiye hastır. Yani size özeldir. Hiç kimsenin hastalığı diğeriyle aynı değildir. Kilonuz, günlük aktiviteleriniz, yaşam stiliniz, beslenme alışkanlıklarınız, genetik altyapınız, günlük adım sayınız, bakın o kadar çok faktör kireçlenme dediğimiz hadiseyi etkiler ki o yüzden hiç kimsenin dizindeki problem bir diğeriyle aynı değildir. Dolayısıyla bu uzun sürecin içerisinde de asla tek bir tedavi yoktur. Başlarda ilaç tedavisi, fizik tedavi gibi daha konservatif yaklaşımlar varken sürecin ortalarına doğru bu biraz önce size bahsettiğim enjeksiyonlar daha ön plana geçer. Mümkün olduğu kadar bu süreci yavaşlatalım, kıkırdak kaybını azaltalım ve kişiye ileride oluşabilecek problemlerden mümkün olduğu kadar koruyalım isteriz. Ancak eğer süreç ilerlemiş, kişinin yürüyüşü değişmiş, günlük aktivitelerinde ciddi bozulma başlamış ise artık bu enjeksiyonların yeri yoktur. Açıkçası bu durumlarda bu tip enjeksiyonları yapmak zaman ve para kaybıdır. Peki uygun olan tedaviyi nasıl seçeceksiniz? Bunun için öncelikle bir ortopedi hekimine gitmelisiniz. Dizinizde, kalçanızda ağrınız var. Sonuçta bir röntgen çekildi, size kireçlenme ile ilgili bilgiler verildi. Bundan sonra yapılacak şey sürecin neresinde olduğunuza göre zaten belirlenecektir. Uygun endikasyonlarda bu enjeksiyonların kullanılması gerçekten kişiyi ağrıdan kurtarabilmekte ve süreci uzatabilmektedir. Peki bunlar tek seferlik midir? Hayır, değildir. Bazen yılda bir, bazen birkaç yılda bir bu enjeksiyonları tekrarlamak gerekir. Son olarak bu enjeksiyonlar bu işlemi garanti olarak yapabilmekte midir? Maalesef hayır. Uygun endikasyonlar diye bahsettiğimiz durumlarda bile enjeksiyonların hepsi bu şikayetleri tamamen geçirmemekte ya da hastalığı durdurmamaktadır. Burada önemli olan hekiminizle beraber süreci nasıl yöneteceğiniz konusunda oldukça dikkatli olmak ve alabileceğiniz faydayı ve olası riskleri değerlendirmenizdir. Zaten doktorunuz ihtiyacınız olan tedavi ve bu tedavinin olası sonuçları konusunda size ayrıntılı bilgi verecektir. Başka bir programda görüşmek üzere. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem. Herkese sağlıklı günler diliyorum.